gelebilecek yasak ihtimallerine dair. Bunun emarelerini nasıl anlarız biz? Hemen altını elden çıkarmak adına. Benim bildiğim devletler işi böyle yapmazlar. Bir gecede yaparlar. Adımız 6. Hoca'ya çıktığından beri altının bir getirisi yok. Allah aşkına daha ne getirsin ya? 50 yılda %6000 değer kaybetmiş dolar altına karşı alım gücünde. Altın böyledir. Durur çıkar. Şunu bilin ki kaybetmeyeceksiniz. Alım gücünüzü kaybetmeyeceksiniz. Kağıt para saklayacaksan frank sakla diyorum. Bankada para tutacağına dışarıda altın tut, değerli maden tut. Krediyle alamadıktan sonra gayrimenkul almayın. Niye biliyor musunuz? Gayrimenkul fiyatını şişiren kredilerdir. Krediye ulaşılabilirlik olduğunda konut fiyatları çıkar. Krediye ulaşabilirlik olmadığında konut fiyatları düşer. Ama şunu söyleyeyim, dursa bile yerinde düşüyor zaten. Çünkü enflasyona karşı değer kaybetmiş oluyor. Ülkemize de gelelim isterseniz. Altın konuştuktan Altınla sonra. alakalı da ben Polonya zaten devleti aslında stokları arttırıyormuş gün bütün gün. dünya, merkez bankalarının alımı tarihi seviyelere geldi. Merkez bankalarının altın alımı tarihi seviyelere geldi. Tarihin en yüksek alımlarını yapıyorlar. Şimdi dolayısıyla onlar da bir şey değişiyor yani bir şey. Niye? Artık dolar alım gücü kaybediyor. Onu mu tutsun, altını mı tutsun? Altın ne kadar çok fiyat noktasında böyle bir aşamada hep kalır ve giderse patlaması hep daha büyük olur. Bakın bunun en güzel örneğini hepimiz şu son 1-1,5 yılda yaşadık. Belli bir aralıkta hep böyle bir aralar 1700 aralığında gitti sonra hop bir baktık 2000'e geldi. Sonra buymuş ya bak düzeltiyor artık dediler. Düzeltti aşağı. Sonra hop tak 2300'e geldi. Altın böyledir. Durur çıkar. Şunu bilin ki kaybetmeyeceksiniz. Alım gücünüzü kaybetmeyeceksiniz. Altını dolarla ölçüyorlar. Altını TL ile, altını euro ile ölçüyorlar. Ya Allah aşkına yani euroyu altınla ölçün ya. Doları altınla ölçün. Bugün dolar altın son 50 yılda %6000 değer kaybetmiş dolar altına karşı alım gücünde. Bakın %6000. Yani o gün 100 dolara aldığınız 60 kat değer kaybetmiş. 100 dolara aldığınız altını bugün 6000 dolara alabiliyorsunuz. Kaç yıl içerisinde? 50 yıl içerisinde. Ya 50 yıl ya çok büyük demeyin ya. 6000 böyle 50 yapın. Her yıl için bir kat alım gücü kaybetmiş. Bu kadar. Çok ciddi bir rakamdan bahsediyoruz. Ve insanoğlunun derdi alım gücü, insanoğlunun derdi dolar, euro değil. Alım gücü. Parayı niye kullanıyoruz? Ekmek almak için. Bana hep söylüyorlar ya işte altın, adımız 6. Hoca'ya çıktığından beri altının bir getirisi yok. Allah aşkına daha ne getirsin ya? Yani bu hesabı nasıl yapıyorlar o altının getirisi yok diyenler? Ben onu anlamıyorum. Onların kafası şöyle çalışıyor. Hani tahvile parayı koyarsın, tahvil her yıl %3, 5, 7, 10 verir ya. Evet, altın onu vermiyor. Bir de altının öz değeri artıyor. 1 kilo mu aldın? Abi ihtiyacın olduğunda o öz değer arttığında 3 gram sat. Alım gücün arttı. Ve bundan sonra artacak. Bakın 10 yıllık, 15 yıllık bir enflasyon trendine giriyoruz. Girdik bile. Bu dönemlerde değerli metaller değer kazanır. Gümüş bunun içerisinde, Tabii ki, platinyum altın, gümüş, bunun platin içerisinde. değer kazanır ve kazanacak. Dolayısıyla altın mı, gümüş mü, platin mi derseniz de bakın altın her zaman üçünden de yapın. Niye? Altın gümüş rasyosunda gümüş lehine bir durum var şu an. Gümüş platin rasyosunda da platin lehine. Yani aslında en kârlısı platin. Hepsini platin alayım. Yapmayın işte. Yani ben Sepet. çok net söylüyorum.
Ya ben de yapmıyorum böyle. Al sat zaten hiç yapmıyorum. Yani siz niye yapacaksınız ki? Yani neyine uğraşacaksınız? Çıktı, satayım, düştü, alayım. Emin olun para kaybedersiniz. Al sat yok. Yok. Peki sohbetin başında söylediğiniz altının burnunu aşağı doğru çevirme, hatta gelebilecek yasak ihtimallerine dair bunun emarelerini nasıl anlarız biz ve hemen altını elden çıkarmak adına göstergemiz ne olmalı? Ya regülatif limitlemeler, sınırlamalar arttıkça bunun geldiğini görürsünüz. İşte 1 gramın altı ülkemizde yasak mesela artık. Mesela gibi. Buna benzer. Bu bir bir emare midir? Emaredir. Ama bugün Türkiye'de bunun yapılması sebebi altın ithalatı ile alakalı. Yani enflasyon artmaması, dolara, euroya talebin artmaması için yapılan bir olay. Buradaki gerekçe farklı. O yüzden hani bunu aman diye zannetmeyin. Öyle değil. Bu ve türevleri artarsa gibi artarsa, yani regülasyon koyulup işte vergi getirilmeye çalışılırsa, efendim başka benzeri şu kadardan fazla bulundurmak yasaktır gibi bunları Kotalar görmeye gibi. başlarsanız bilin ki devletler artık bu işi, ama benim bildiğim devletler işi böyle yapmazlar. Bir gecede yaparlar. Başka şekilde yapsalar herkes akıllı, ne olur? Herkes satar. Yani bir gecede akşam ana haberlerde bir haber, Ekonomi Bakanı'nın yaptığı bir açıklama, Bitti. Bu kadar. altın yasağı ülkeye gelmiştir. Bitti. Herkes altınını işte şu tarihe kadar Merkez Bankası'na bankalar aracılığıyla getirmekle yükümlüdür. Aksi takdirde şu kadar yıl hapis, şu kadar para cezası. Bitti. Mümkün olduğu kadar birkaç ülkeye bu işi dağıtmak lazım. Her ülkenin reaksiyonu farklıdır çünkü. Ve her ülkenin timingi, yani zamanlaması farklıdır. Türkiye'nin bugün buna ihtiyacı varken İsviçre'nin yarın olabilir, İtalya'nın daha erken olabilir, Almanya'nın daha farklı, Amerika'nın daha farklı. Bu risk sadece ülkemiz için söz konusu değil. Dünya ülkeleri, dünya devletleri bunu yapabilirler. O gün zaten ya ilk yapan işte yeni tarihte Amerika'ydı yani. 1940-50 o Amerika, yıllarda. Amerika, yani ötesi yok bu işin daha. Peki bunu sadece devletler altın üzerinden mi yaparlar? Hani bir ara Ya, varlık vergisi diye bir şey vardı bizim ülkemizde de. Bunun türevini devletler vatandaş üzerinde uygulayabilirler mi? tabii ki. Servet vergisi olabilir. Ya zaten aslında servet vergisi olması lazım. Yani kimse kusura bakmasın, yani servet vergisi. Bugün yani gelir vergisi var ama hani varlık vergisi, bir ülkede belli bir şeyin üstünde bir varlık varsa bu varlık vergilendirilebilir ya. Yani bunda ben bir sakınca görmüyorum yani. Yani ama işin özüne geldiğimizde altın olur. İşte altında niye hep böyle hassastır insanlar? Çünkü herkes altına yönelmiştir ve altın herkesin sevdiği ve kolay saklanabilir bir şey olduğu için hep altında bu tür yöntemler uygulanmış. Ama şöyle diyeyim ben size, altında da bir kere bugün işin temelinde bu kaydi, temsili para sisteminin sonuna geldik. Bu geçişte altın, gümüş, platin neyse ciddi değer edecek. O geçiş bittikten sonra ne olacak göreceğiz. Bu 10-15 yıllık bir süreç. Ben öyle görüyorum. Bu sürecin sonunda da masa başı anlaşması varsa güzel, yoksa savaş. Şimdi hal böyleyken o yüzden de bu tür tüm risklere karşı işte birkaç ülkeye dağıtmakta hep fayda var diyorum. Ve sadece altın değil, birkaç değerli madene dağıtmakta fayda var. Kağıt para saklayacaksan frank sakla diyorum. Mesela 10.000 dolar parası var. Evet. Ve 6 aydır da bekliyor dolar 70 lira olacak diye. Bankada para tutacağına dışarıda altın tut.
değerli maden tut veya çabuk paraya çevrilebileceğine inandığın başka şeyler tut. Banka bilançolarından çok dışarıdaki kasaya, kendinin kasasına inan. Bütün riskleri de göz önünde bulundurarak her şeyi banka bilanço riskine gömmemek. Dışarıda da kendinize göre bir düzen kurmak ve buna bağlı olarak da kendinizi korumak. Doları frank yapalım mı? Ben zaten yıllardır yapın diyorum ve hala marjı var bunun. Yani yakında dolar franka karşı muhtemelen önümüzdeki 1-1,5 yılda yine bir %10 değer kaybeder. Konut fiyatlarında bir düşüş var. Bu düşüş devam edecek mi? Aslında şöyle, Türkiye özelinde konut yatırım alternatifi çok geniş olan bir ülke olmadığımız için işte ya mevduat yaparız ya konut alırız. Krediye ulaşılabilirlik olduğunda konut fiyatları çıkar. Krediye ulaşabilirlik olmadığında konut fiyatları düşer. Bugün krediye ulaşabilirlik yok çünkü kredi verilmiyor, faizler yüksek. Dolayısıyla konut fiyatları düştü. Ama şunu söyleyeyim, dursa bile yerinde düşüyor zaten. Çünkü enflasyona karşı değer kaybetmiş oluyor. Bunu da unutmayalım. Yani bugün itibarıyla kredi kanalları açılmayacağı için, faizler hatta belki daha da artacağı için Türkiye'de konut fiyatlarının artması çok beklenmez. Biraz zor. Yani ne zaman ki faizlerin düşeceğinin emarelerini görmeye başladık, ilk tık düşüşler başladı. Gerçek manada düşüşler. O zaman ufak ufak nakdi olanlar konuta yönelebilir. Çünkü ondan sonra krediler düştükçe konutlar şişer, çıkar. Kapanışı bireysel emeklilikle ilgili sorumla kapatalım uygunsa. Bireysel emekliliklerinden çıkanlar çok var benim etrafımda, altın alanlar. Eğer özel kabul etmezseniz cevap vermek zorunda değilsiniz. Sizin bireysel emekliliğiniz var mı? Yok. Bireysel emekliliği olan, çıkmayı düşünen, çıksın mı? Çıkarsa nerede değerlendirsin? Bu soru çok geldiği için bireysel soruyorum. emeklilikte şöyle bir olay var. Türkiye'de bireysel emekliye ek bir prim veriliyor. Devlet katkı payı. Evet. Ben burada şöyle söyleyeyim. Belli bir birikimi olanların bireysel emekliye yönelmeleri dense daha risklerini dağıtacakları demin konuştuğumuz gibi farklı alternatif, farklı ülkelere hatta giderek bu işi yapmaları çok daha doğru. Ama daha az geliri olan insanların biriktirme noktasında belki de en rahat edebilecekleri, ek bir prim de alabilecekleri bir model. Dünyada bireysel emeklilik Türkiye'den farklı. Bu ek prim Türkiye'de var. Dünyanın birçok yerinde böyle bir ek prim yok. O yüzden aslında burada bu alternatif Türkiye'de neden olmasın denilebilecek bir alternatif. %30'muş Artuğ Bey. İşte yani o %30'luk prim neden olmasın dedirtebilir olaya. Yani gerçekten ciddi bir prim bu. Ama ben hep şunu da söylerim. Bireysel emekliliklerdeki şu sıkıntıyı da halkımız unutmasın. Bozdurmak dediğiniz için söylüyorum. Bu emeklilik fonlarında şöyle kötü bir şey vardır. Siz mesela bunu 10 yıllık, 20 yıllık yaparsınız. Onların ama administratif maliyetleri vardır. Bu ne demek? Sizin verdiğiniz paranın mesela 3. yılda ver bana birikimimi dediğiniz zaman kesintisini yaparlar. Administratif maliyetleri. Ve bu administratif maliyetler de, idari maliyetler de ilk yılların primlerinden kesilir ağırlıklı olarak. Sistem genelde böyle çalışır. Ben niye emeklilik yapmam? Bundan dolayı yapmam. Ben orada birilerine para kazandırmayı sevmem. Çünkü o birilerinin de sizin paranızı ne kadar sağlam tuttuğunu veya parmak ucuyla mı tuttuğunu bilmiyorum. Ondan dolayı biz kendi işimizi kendi yapmayı öğrendik. Anadolu kadınlarından bahsediyoruz. Anadolu erkekleri de öyle. Eli nasırlıdır yani, çalışır. Dolayısıyla ben de kendi işimi kendi yapmayı severim. Onun için ben buna yönelmedim. Ben bir sisteme paramı vermektense, yani bir bilançoya paramı güvenmektense
fiziksel altınıma, gümüşüme, platinime güvenmeyi tercih ederim. Çünkü yarın ne olacağını bilmiyorum. Gayrimenkul noktasında da yani biraz belki uçuk gelecek ama krediyle alamadıktan sonra gayrimenkul almayın. Nakit parayı gidip de gayrimenkule vermeyin diyorsunuz. Krediyle alamadıktan sonra gayrimenkulün hiçbir manası yok. Niye biliyor musunuz? Gayrimenkul fiyatını şişiren kredilerdir. Kredi verilebilirse gayrimenkul fiyatı şişer. Kredi verilemezse gayrimenkul fiyatı düşer. Bu ne demek? Bu şu demek. Krediyle direkt ilişkisi olan, en ciddi manada direkt ilişkisi olan yatırım aracı odur. Ve kolay kolay da elden çıkarılamaz. Ondan dolayı nakdinizle, öz sermayenizle değil de şişmiş, karşılıksız parayla bu işi yapabilecek kudretteyseniz buyurun. Hocam az önce gözlerinizi kısarak dediniz ki yarın ne olacağı belli olmaz. Geçtiğimiz yıllarda bir bankanın mevduat sahipleri mevduatlarına ulaşamadılar. O ya da bu nedenden siber saldırı, teknik arıza, güneşteki patlama. Bu az önce gözünüzü kısarak yarın ne olacağı belli olmaz ifadenizin içerisinde bankalarda risk grubu içerisinde mi? Şöyle söyleyeyim ben size. Şayet bu dediğimiz para sistemindeki değişim gelirse bu değişimin geliş şekli iki yöntemle olabilir. Bir tanesi yumuşak iniş. Bunu hep söylerim. Veyahut da sert iniş. Sert iniş gelirse çok ciddi banka iflaslarıyla karşılaşırız. Çünkü diyoruz ya, bankaların vermiş olduğu krediler temsili para. Yani karşılıksız para. O krediler geri gelmediği, dönmediği müddetçe bankaların nakit döngüsü bozulur ve faizler de artarsa o krediler dönmez. Ve banka iflaslarıyla karşılaşırız. Veya riskler dünyada arttı, millet parasını bankadan çekmeye çalıştı. Bankalar bugün çok düşük nakit yüzdeleriyle, rasyolarıyla çalışıyorlar. Atıyorum 3. 5. 7. müşteri gelir, %7. diyeyim veya. Bankanın onu ödeyecek parası yoktur, iflas eder. Bankalar bu sebeplerle iflas eder zaten genelde. Dolayısıyla bu değişim gelecek mi dünyada? Gelecek. Bunun ama sert mi yumuşak mı olduğunu o masa başı pazarlıkları belli edecek. Bunu bugün görme şansınız yok. Bunu da biliyorum falan yok yani, öyle bir ekonomi öngörüsü yok yani. Siz dünyadaki siyasi düzenin masada bunu nasıl yapacağını bilemezsiniz. Birileri biliyor olabilir veya birileri bunu şekillendiriyor olabilir. O komplo teorilerine girmeye gerek yok. Yani o bizim işimiz değil. Ama şunu hep söylüyorum. Yani banka bilanço riski taşır. O da işte bu nakit riski. Yani yarın ne olacağını bilemediğimiz hikaye budur. Ama yumuşak iniş olursa o zaman banka iflasları böyle olmaz. Dolayısıyla bu sıkıntı karşımıza gelmez. Ama onu da bugünden öngörmek mümkün değil. Onu bugünden öngörmek imkansız. Ama şunu tekrar söylüyorum. Faizler artarsa, faizlerin artışı, ki enflasyon geliyor diyoruz, daha da gelecek, dünyada gelecek. Yani Türkiye'de gelecek mi konuşmanın bir manası bile yok. Yani Türkiye bu enflasyonu dünya kendini düzeltemediği müddetçe kolay kolay düzeltemeyecek. Üzülerek söylüyorum. Yani tamam, faizleri %70'e getirin. Her gün ölmek mi, bir gün ölmek mi? Bakın konuşmuştuk. Ben bir gün ölmeyi tercih ederim. Ben faizi bir anda arttırıp onun acısını 6 ay, 12 ay çekip sonra ama düzene girmek bence daha doğru gözükür. Bugünkü konvansiyonel ekonomide illa faize dayalı para sistemi yapacaksak, evet, alternatifini ben yazdım. O model olsa bunlara da ihtiyacınız olmayacaktı. Bunları Hala sizin Nomisma kitabınızda yazdığınız önerilerinizle
Köprüden önce son çıkış mümkün mü? Tabii ki canım. Yani iki model de mümkün. Bir ülke iki para birimiyle de çalışabilir. Biri yeni bir para modeli çıkarır. O model üstünden çalışır. Öbürü Kendi milli bugüne kadar parasıdır. çalıştığımız paradır. Bugüne kadar ki. Yani yeni Türk lirasıyla bilindiği Türk lirası veya öbürü X sistem Türk lirası olur. Bugünkü Y sistemi olur. İki para sistemiyle çalışır. Yarın bir gün birinden biri sekteye uğrarsa öbürüyle gider. Hatta bu belki bir çözümdür de yani. Ya bunu düşünmesi lazım bu işin üstadlarının. Ama hani düşünürler düşünmezler. Ama tekrar vatandaşı ilgilendiren noktaya gelirsek gerçekten çift haneli noktalı enflasyonlara gelindiği noktada dünya bugünkü para modelinde, para sisteminde buna faizleri artırarak cevap verir. Bunu yaptığı noktada da kredi geri dönüşleri riske girer. Kredi geri dönüşlerinin riske girdiği veya kredilerin ödenmediği noktada da banka iflaslarıyla karşı karşıya kalınır. Nomisma kitabının yazarı, ekonomist, akademisyen Artur Çetin'le birlikteydik. Yorumlarınızı bekliyoruz. Hocam çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim.